Sefer esnasında koalisyon ordusu, Valencia'nın da en az Batı ülkeleri kadar kara ölüm hastalığından etkilendiğini öğrendi. Bu, Elyon Kilisesi'ne olan inancı zedeleyip ordunun moral kaybetmesine neden oldu. Çünkü bütün sefer aslında salgının sorumlusunun Valencia olması ve Valencia topraklarındaki yerleşkelerde huzur ve sağlıklı yaşam devam ederken, Batı medeniyetlerinin karanlık ruhlar ve kara ölümle baş etmesi motivasyonu üzerine organize edilmişti. Askerler, Valencia yerleşkelerinin de kara ölümden etkilendiğini gördüklerinde, her geçen gün bu seferin gerekliliğini daha fazla sorgular oldular. Büyük sefer sürekli olarak tam donanımlı, erzaklı ve motive birlikler ile desteklenmesine rağmen Batılı krallıklar açısından çölde savaş pek de başarılı gitmiyordu. Topografyaya ve bölgesel zorluklara daha alışkın olan Valencia ordusu, sayıca eksik olduğu savaşlarda bile galip geliyordu. Kalfeon ve müttefikleri savaş için gereken silahları Mediah'tan temin ediyordu. Bu silahlar Mediah Krallığı tarafından indirimli fiyatlarla satılmaktaydı. Karşılığında Kalfeon, üretim için gerekli olan kara taşları Balenos topraklarındaki maden yataklarından çıkarıp Mediah'a veriyordu. Ayrıca Mediah, istiladan korunma karşılığında Kalfeon'a aşırı miktarda haraç ödemek zorunda bırakılıyordu. Vedir reisi Josya Odor ve Genev reisi Orion Ornet, Kamasilve ağacı hakkındaki gerçeği açıklayacakları gece zehirlendiler. Ölmeden önce gerçeği Brolina ve Viorensina'ya anlatmayı başardılar. En büyük Genel Prensesi Amelia Ornet, yeni Kamasilva kraliçesi olarak taç giydi. Kutsal ağacın yakılmasından sorumlu olmakla suçlanan Vedirler bastırılmaya başlandı ve onlarla birlikte hareket eden ruhlar temizlendi. Ayrıca kraliçe, önceki şeflerin zehirlenmesinden sorumlu olmakla suçlanan Polline'nin idam edilmesine karar verdi. İnfaz, Grana'nın doğusundaki ormanda gerçekleşti. Açır muhafızları, başkent Grana'nın kontrolünü ele geçirdi ve Kamasilva'ya giren ve çıkan tüm geçitleri kapattılar. Kara ölüm ve hemen ardından patlak veren savaş, Valencia bölgesindeki yerleşkeleri huzursuz etmişti. Onlarca yıl boyunca çölün farklı bölgelerindeki yerleşkelerde küçük fakat çok sayıda isyanla karşılaşıldı. Kamasilven kılıçlarının gücünün ne amaçla ve nasıl kullanılması gerektiği konusundaki ideolojik farklılıklar, Genel ve Vedir kökenli kolcu gruplarına ayrılık getirdi. Sonunda bu anlaşmazlık iç savaş noktasına kadar ulaştı ve kolcular birbirlerini öldürdü. Kamasilve ağacı bir anlığına yeniden uyandı. Adeta elflerin kendi aralarında çıkardıkları bu çocukça kavgaya tepki gösteren bir anne gibi kılıçlara aşılanan gücü geri aldı ve ardından tekrar derin uykusuna döndü. O andan itibaren yalnızca layık görülenlere Kamasilven kılıcı bahşedildi. Genel, Kamasilva'da kalarak kutsal ağacın etrafındaki tapınak alanını korurken, Vedir, yeni güç kaynakları bulmak için dış dünyaya açıldı. Bazı kaynaklar aslında Vedir'in tam anlamıyla Kamasilva'dan sürgün edildiğini, sürülmeye zorlandığını yazsa da, Vedir'in nihai gayesi yeni kaynaklar bulmaktı. Netice itibariyle Kamasilva'da meydana gelen bu fikir ayrılığı, anlaşmazlık ve iç savaş elfleri bölmüştü. Bu durum 4 ana elf grubunun oluşmasına yol açtı. Düzeni sağlamak, başkenti ele geçirmek
ve Kraliçe Amelia'nın emirlerini sadakatle yerine getirmek için oluşturulan Genels soyundan Açır muhafızları. Kamasilva'nın ana ordusu haline gelen ve daha sonra doğu sınırını savunmakla görevlendirilen Genels soyundan Lemuria muhafızları. Açır muhafızlarının zulmüne karşı çıkan, Josiodor'un ideolojisini benimseyen Vedir soyundan Ahib. Kamasilva'yı Açır muhafızları ya da Ahib'in yanında yer almadan savunmak için kurulan tarafsız bir Vedir grubu olan Kara Şövalyeler. Daha çok Venslar olarak bilinen Vella, 243 ile 245 yılları arasında Volkayri Şövalyeleri tarikatını yeniden kurdu ve Elyon Kilisesi'ni Kızarka tarikatçılarından temizledi. Ardından kilise ona ve grubuna yaptırım uyguladı. Daha sonra bir noktada kilise tekrar Kızarka tarikatçılarının kontrolü altına girdi. Venslar kötülükle tek başına savaşmak için kilise ile bağlarını kopardı. Kapras'ın kızı Orwen, hayatının kalanını yaşaması için büyükannesi tarafından Kamasilva'ya gönderildi. Yarı elf olması nedeniyle bir süre dışlandıktan sonra Prenses Catherine Ornet onun yakın arkadaşı oldu. ...250 yılında Gorgat, Kalfeon'un fakir halkı arasında ünlü oldu. Kendini baş büyücü olarak ilan etti ve ünvanına uygun kıyafetler giymeye başladı. Bir noktada ölümsüz simyacı Kapras ile tanıştı ve Kapras'ın bilgisi karşısında ezildi. Kendini kanıtlamaya çalışsa da bir aşamadan sonra ancak Kapras'ın öğrencisi olarak kalabildi. Kalfeon kralı Dahat Serik, kötü giden Valencia seferi nedeniyle halkın desteğini kaybediyor ve Elyon Kilisesi'nin kulis operasyonlarına maruz kalıyordu. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek için dikkat çekici ve net bir hamle arayışındaydı. Kararı nedeniyle heyetinden tepki almasına rağmen aktif bir seferin ortasında Kalfeon'u terk etti ve annesinden duyduğu hikayeleri takip ederek Echidna'nın homunculus teknolojisini buldu. Kalfeon'un Valencia'ya karşı savaşta kullanması ve üstün gelmesi için yeni bir silah geliştirmek amacıyla denemelere başladı. 250 yılında Francesca Serik doğdu. Barretts kraliyet ailesi, Elric Tapınağı'nda büyücülük deneylerine adanmış bir araştırma kurumu kurdu. Bu manastırın sakinleri yavaş yavaş yozlaşmanın efendisi Kızarka'nın hizmetine girdi. Kraliyet ailesi, tüccar birliklerinin talebi üzerine ülke ekonomisini geliştirmek için kuzey sahilinde kalenin yakınına bir liman ve garnizon inşa edilmesini emretti. Prenses Catherine, ruh Atanis'in kendine söylediği gibi Kamasilve ağacının ışığını geri getirmek için kadim ruhların şarkılarını elde etmenin bir yolunu aramaya başladı. Bir süre sonra ruh Atanis, Kamasilve'nin ışığının geri getirilmesi için kendini feda etti. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.